Kuveyt Türk sunar. Hint Okyanusu'nun ortasında Doğu Afrika'da yer alan Zanzibar, baharat adası olarak da bilinir. Aslında bu adaya baharatlar, diğer baharat ülkelerinden çok daha sonra gelmişti. Portekizli denizcilerin baharat ticareti yaptığı 16. yüzyılda Zanzibar, baharat yolu üzerinde bulunuyordu. Hem iklimi uygun hem toprağı müsait olunca bazı tüccarlar burada da baharat yetiştirmek istemişti. Bunun için halk örgütlendi ve kısa sürede baharat üretiminden iyi bir kazanç elde ettiler. Adada resmi baharat üretimi 1818 yılında Umman Sultanı'nın zencefil yetiştirmesini emretmesiyle başladı. Bu dönemde çok sayıda özel baharat işletmesine ek olarak devlete bağlı baharat bahçeleri de açıldı. Zanzibar yapan yerlerden bir yerdeyiz. Burası baharat bahçeleri. Burada bizim böyle paketlerde toz halinde gördüğümüz baharatların en gerçek halini göreceğiz. Ve bugün bu baharatları bize anlatmaya Sait yardımcı olacak. Şimdi nereden başlıyoruz? Bu nedir? Sait bize anlatsın. Sait. Yes. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, nasılsın? Başlayalım. So you most welcome from the spice baharat, like baharat farm. Asante We sana. like to show like kakule, karambiber, haji biber, karanfil and other spices. Evet, süper. Burada biz baharatların bir sezonu oluyor tabii. Sait bize sadece şu anda görebileceğimiz baharatları anlatacak. This is shoki shoki. Shoki, no shoki shoki. Like shoki shoki. Burada doğal bir gıda boyası bu. Görüntüsü buranın bir meyvesi var. Shoki shoki'ye benziyor ama tabii ki bu shoki shoki değil. İçinden şahane kırmızı bir renk çıkacak ve gıda boyası olarak kullanılıyor. Şimdi bize göstersin. Show us. Evet, şöyle. Bakın. Şu şekilde minik minik böyle küçük tomurcuklar. Bunlar şöyle bir tane gösterelim örnek. Şöyle görüyorsunuz. Böyle harika bir renk. Biraz böyle kıdaya benziyor rengi. Ruj. Ruj diyor da tabii ki. Indian weddings. Şöyle. Doğal kırmızı boya pilavlara falan tandoriye kullanılıyor dedi. İşte güveçte boya vermek istedikleri her yemekte burada çok seviyorlar böyle yemekleri renklendirmeyi. Bu da onlardan bir tanesi. Görüntüsü şöyle. Rambo. Bakın böyle. Çok da aşina olmadığımız, daha doğrusu görüntüsüne aşina olmadığımız bir bahçenin önündeyiz şu anda. Böyle çok kök bir bitki bu. Evet efendim, zerdeçalın önündeyiz. Turmerik yani manjano. Manjano. Bu tazesi, bu kurutuluyor sonra. Can you show us? Evet, bakar mısınız rengin güzelliğine? Sapsarı. Bakın, mükemmel bir sarı. Çok acı bu haliyle. Ama bu şekilde de taze olarak da yemeklerde lezzet vermesi için kullanılıyor. Daha çok rengi için kullanıyoruz buna. Buna şey deniyor, Hintliler buna fakir safranı diyor. Safranla aynı renk veriyor ama çok daha ucuz ona göre. Türkiye'de daha çok böyle şifası için kullanılıyor biliyorsunuz. Çok tatlı bir rengi var, sapsarı. Bir kök bitki bu da, zencefil ve patates gibi aslında.
Bu nelere yakışıyor? Bunu renk verici olarak pilavlara kullanıyorlar, tavuk yemeklerinde kullanıyorlar. Asıl amacı burada kullanış amacı renk vermek. Sarı renk vermesini istediğiniz her şeye kullanılabiliyorsunuz. Pilavlar başta olmak üzere. Türkiye'de biz böyle kök zerdeçal bulamıyoruz biliyorsunuz. Çok daha yeni böyle bazı özel marketlere geldi. Biz toz zerdeçal kullanıyoruz. Toz ve tazesi arasında inanılmaz fark var. Bunun lezzeti daha keskin. Şöyle örnek vermek gerekirse, burada böyle hani bir pilçik deriz ya, zerdeçalla alacağımız tadı ve rengi Türkiye'de belki bir yemek kaşığı zerdeçalla aynı alabiliriz. Yes, 20 other spice. Okay. Tamam. Şimdi böyle hiç tahayyül edemeyeceğimiz kadar şahane bir ağacın önündeyiz. Bu tarçın bu hale nasıl geliyor? Evet, şahane bir tarçın ağacının önündeyiz. Şimdi Sait bize buradan bir parça koparacak. Bakalım nasılmış. Sait, una cata. Bayağı. Ya keşke lütfen arkadaşlar şu koku gönderme icat olsun artık. O kadar muazzam bir koku ki. Yes. Burada şu anda taze bir tarçın kabuğuyla beraberiz. Fakat burada makbul olan bir şey var. Bunu ne kadar ince keserseniz o kadar güzel oluyor. İnce kesildikten sonra bu yere seriliyor. İnatoşa. Ondan sonra kurumaya başlıyor. Kurudukça da bizim bildiğimiz bu rol hali var ya, yuvarlak. Kurudukça yavaş yavaş böyle kıvrılmaya başlıyor. Bu şekilde de satılanlarına çok Zanzibar'da rastlayacağız bu parçalanmış halde. Bunları böyle büyük paketlerde yemeklerde kullanmak için, tarçın yemeklerde çok kullanılıyor. Sait az önce bana dedi ki dalasini spice of Baharat. Baharat, Yeah. Queen. Yeah, tree. Evet. Yeah. Baharatların kraliçesi dedi tarçın için. Tarçını çok seviyorlar. Pilav dahil her şeyde kullanıyorlar. Bu nefis kokulu tarçın. Ay. Right. Toast. Root. About this root. Root. Her birinin önünde hayrete düştüğümüz baharatlardan bir tanesi daha. Şimdi vanilyanın önündeyiz. Baktığınız zaman hiçbir şeye benzetemeyeceğiniz vanilya ne halden ne hale geliyor. Sait bana anlattı az önce. Şurada görünüyor. Böyle baktığınızda börülceye benziyor. Hiç vanilya demezsiniz. Ama öyle aşamalardan geçiyor ki vanilya haline gelebilmek için. Bu gördüğünüz yeşil vanilya öncesinde çiçekleri polen yardımıyla dölleniyor. Daha sonra yeşil hale geliyor bu börülce haline. Daha sonra sararıyor. Sarardıktan sonra toplanan vanilyaların bizim bildiğimiz hale gelebilmesi için kahverengi haline geliyor. Bu bekletilerek elde ediliyor. Bekletildikten sonra bildiğimiz çubuk vanilya haline geliyor. Bundan sonraki aşamada çubuk vanilyaların sıvı hale getirilmesi. Bizim marketlerden aldığımız toz vanilya ne yazık ki yapay vanilya arkadaşlar. Yapay vanilya özütleri. Gerçek vanilya Zanzibar'da. Şu anda bence bir yaratılış mucizesinin önündeyiz. Ben gördüğümde hayretlere düşmüştüm.
Umarım ekran karşısından o hayreti size bir nebze de olsa yaşatabilirim. Swahilce ismini de yeni öğrendim. Neydi? Kungumanga. Bizim muskat dediğimiz, muskat ismi de umman muskattan geliyormuş. İngilizce nutmeg dediğimiz, Osmanlıca küçük Hindistan cevizi olan bu meyvesi. Ben bunu ilk gördüğümde böyle bir kayısı gibi bir şey aslında bu. Evet. Şimdi şu heyecanı sizinle paylaşmak istiyorum. Muazzam bir şey çıkacak içinden. Bakar mısınız? Bu muskat. Daha bitmedi. Bunun bizim bildiğimiz muskat haline gelmesi için ne yapacağız? Bu muskatın dış kabuğu. Bunun ismi besbase Osmanlıca'da. Baharat bu şeyde kullanılıyor. İlaç yapımında falan da kullanılıyor. Baharat olarak da kurutulmuşu. İngilizce ismi de mace. Şimdi biz bunu da çıkaracağız. Şöyle. Bu kabuğu da çıkarıyoruz. Bakın. Bu kabuk da çıkacak. Şu kabuk ayrıca kullanılıyor kozmetik endüstrisinde. Bu durduğu zaman böyle koyu bordo rengine dönüyor. Hala bitmedi. Bizim bildiğimiz muskata ulaşmamıza bir ramak daha kaldı. Onu şu anda kıramayız. Çok taze. Taze ceviz gibi düşünün. Bunu da kırıyoruz. İçinden bizim bildiğimiz muskat çıkıyor. Muskat bana böyle çocukluğumu hatırlatıyor. Neden? Çünkü Türk kültüründe muskat incecik böyle rendelenip emzik hemen çocukların böyle emziğine batırılıp ağzına verilirdi ki gaz sancısına iyi geldiği için. Ama ben Zanzibar'da muskatın bir sürü kullanım alanını öğrendim. Aynı zamanda dünyadaki en pahalı 5 baharattan bir tanesi. Diğer baharatlar biliyorsunuz safran, vanilya, kakule ve muskat. Muskat bunlardan bir tanesi. Sizinle paylaştığım için gerçekten çok mutluyum. Baharatları tanıtmaya vakit, zaman hiçbir şey yetmez. Zaten hepsinin sezonu değil. Baharat bahçesinin son durağında hepinizi harika bir şey bekliyor. Hep birlikte gidiyoruz. Tuende. Pili-pili manga. No pili-pili manga, coconut. Şimdi bize kokonat ikram edecekler. Yani Hindistan cevizi. Ama öyle böyle bir ikram değil. Getirip elimize kokonatı vermeyecekler. Şahane bir görsel bizi bekliyor. Butterfly bizim için bakalım neler yapacak. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Merhaba. Hakuna matata. Ana zeme Türkiye. Merhaba Zinzibar. Hakuna matata. Problem yok. Nasılsın? Nasılsın? Mnakaribishwa. Hakuna matata. Ana pepo tumpunge. Butterfly. Nickname. My name Khamis Islamic. Inshallah ya habibi. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, hadi wageni mnakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata, nchi ya kupendeza, Hakuna matata. karibuni wageni, Hakuna matata. nchi yenye upendo. Hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Thank you very much. Asante, thank you. Maşallah. Çok güzel. Asante. It's okay? Try.
Baharat bahçesinde özellikle ülkemizde en çok kullandığımız baharatların nasıl yetiştirildiğini gördük. Şimdi Kevser Çelikel, Türkiye'ye götürmek üzere bazı baharatlar satın alıyor. Birazdan arkadaşı Matima ile ekolojik tarım yaptığı çiftliğinde buluşacağız. Matima Cuma, tarladan sofraya modeliyle ekoturizmi Zanzibar'a getiren ilk kadın tarımcı. 1977 yılında Ziraat Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tarım ve bitki bilimi alanlarında Londra Üniversitesi'nde doktora yapan Cuma, kendisini kırsal kalkınma uzmanı olarak tanımlıyor. Zanzibar'daki Pratik Permakültür Enstitüsü'nün kurucularından olan Matima, çiftliklerin sürdürülebilir şekilde tasarlanmasında pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. Şimdi onun aile çiftliğinde kendisiyle sohbet edip Zanzibar yemekleri pişireceğiz. Evet, şimdi sevgili Matima Cuma'nın harika botanik bahçesindeyiz. Ben onunla tanışıyorum ama istiyorum ki o size kendini tanıtsın. Ben ona soracağım ve kim olduğunu bize anlatacak. Mambo. Poa poa. Poa. Karibu. If possible, Yes. you can tell Matima, who is Matima Matima Juma? Juma. Yes. Thank you very much. Matima Juma is the seventh child of Abdallah Juma among the 10 children. And she is now managing the farm, which is a trust farm from our father, which he bought it in 1957 and decided that, 1957, the year I was born, this farm was bought. And he decided that this farm should be managed in the most ecological way possible by having a diversity of the plants as you can see it. And we are very thankful for the team to come and visit us. Yeah. Now we are walking around, if possible, Yes, together. yes. Okay. Climbing, climbing. This is baby spinach. It's baby spinach. You can just steam the leaves and eat them in a salad. Yeah, just quickly chop and eat them in the salad. So that's what we do in this area And where it same is like shaded. muchacha or different? Different. You don't cook very much because it's very soft. That's why it's called baby spinach. Baby spinach. And here on the edge, we maximize the edge. That's why we plant this. Çaya. This is chaya. Bu This da is böyle also buranın yabani vegetable. otlarından birisi. Yeah. And we grow it as a hedge. We feed this to the chicken, we eat it ourselves, and we also feed it to the cow. Okay. Animal and people. Animal and people. Also on the hedge is the lemongrass. I like it. This is lemongrass. Bu
And Bu lemongrass, çay orijinal Çay çay. ismi. Evet. Yeah. Bunu böyle sabah kahvaltısında biz nasıl Türk çayı olmadan yapamıyoruz. Burada da bu çay olmadan kahvaltı olmuyor. Ya kwanza breakfast, Yes, the with breakfast. mandazi, and chapati. with ginger. This is a cocoyam. Kokoyan. Yeah. Or sometimes people call it elephant ear. Fil kulağı olarak Yeah. çağrılıyormuş. The roots are edible. We eat the roots. The leaves, you can also eat them as vegetable, but not commonly because you need to prepare it very carefully before it becomes a bit itchy. But nowadays for us, we use it as a wrapping paper. Instead of plastic, when we sell the chicken, we wrap them in this. Gördüğünüz gibi Matima'nın kocaman bir bahçesi var. Bize bir sürü şey anlattı. Biz bunu gezerek bitiremeyeceğiz. Şimdi hep birlikte bu bahçedeki harika şeylerden neler yaptığını görmek üzere mutfağa gidiyoruz. Twende Jikoni. Where are you going now? Yeah, to the kitchen. Kitchen, Yeah, okay. this is our big kitchen. Bakalım mutfakta bizim için that's, neler yapıyorlar. Where we do preparing all our foods. You are most welcome. Okay. You see here Sasa. is grating coconut. Burada Hindistan cevizi sütü yapmak için Hindistan cevizlerini topladılar. Bakalım başka neler yapıyorlar. Evet. And we want to chop and then fry it, so Okay. that you'll have you eat a fried bamia. And this is she's preparing a mixture for the chicken. Chicken. Tell us yourself what you're Burada doing, what görüyorsunuz you put in sarımsak there. var. Tutu musun? Evet, burada sarımsaklarla tavuk için hazırlık yapılıyor. Yes. What is And this? coriander. These are pumpkin leaves. We are Burada. preparing vegetables or pumpkin leaves today. We don't For have tempura? much. No. Or? This is just as a vegetable. Vegetable. Kama Kama tempura mchicha. is chaya, kama mchicha, but these are pumpkin. Okay. You need to try to eat pumpkin leaves. You have a lot of Yeah. pumpkins and you're not eating the leaves. Okay. Yeah. Burada çok benzer değil mi? Görüyorsunuz bu yaprağı görseniz uzaktan asma yaprağı zannedersiniz. Ama bu kabak yaprağı. Burada farklı bir kabak türü var. Şu hareketi belki And, ot severler what we do hatırlar. it, yeah, Yeah. we do like this. We Böyle remove zarlarını that. alıyoruz. Burada bizim bildiğimiz klasik bir ot kavurması yapıyoruz. Soğanları kavuracağız. Bunları keseceğiz. Ondan sonra kavuracağız. En sonda buraya özel bir dokunuş Hindistan cevizi sütü ilave edeceğiz. Nasıl biz yoğurtla yiyoruz yeşillikleri, burada da muhakkak Hindistan cevizi sütü katıyorlar. Yes. Then. Okay. So here we prepare all these ingredients that we For will what? use. We use this for chaya tempura. Ha, tempura for tempura. Yeah. Because when you are Really? preparing tempura, you have to prepare that sauce, that lentil, which you dip in and then you deep fry. Burada şimdi enteresan bir şey yapıyoruz. Buna tempura diyorlar. Ama bizim böyle bir yaptığımız Egelilerin yaptığı çalkama derler. Böyle bir sos hazırlayacağız. Batırık dediğimiz bir sos. Ama burada bir sürü baharat kullanıyorlar. Kısaca bu baharatları gösterecek olsam. Taze zerdeçal, bu zencefil, bu da bilmediklerinizi söylüyorum tahmin And ettiğim en onion. azından. Bu da mirimbi. Ve inanılmaz güzel bir ekşisi var. Kama dimu. Come on, Tim. Ekşilik it gives a vermek. flavor. Yeah, we need salt. Yeah. We use Put the sauce. mirimbi. Yes, you do. Yes. Evet, bunu da ekşilik vermek için chop or Chop. Chop. No. okay. Kop. Bunları böyle güzelce döveceğiz. Bunları güzelce döveceğiz. Mercimek unu ya da nohut unu gibi glutensiz bir unla karıştırıyoruz. Böyle boza kıvamında bir şey hazırlayacağız. Ondan sonra da bahçede çaya yaprakları görmüştük hatırlarsanız. Çaya yapraklarını bunlara batıracağız. Yeah, And you then will see that. Fry. Yeah. Sonra da kızartacağız bunları. Yeah.
Sasa çakula tayari. Asante. Yani yemek hazır. Yorulduk ama harika yemekler yaptık hep birlikte. Mutfağın enerjisi çok iyiydi. Ben şimdi sizlere kısaca neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Yanımdakinden başlıyorum. Bu meşhur çapati. Hepimizin çok sevdiği. Sonra hemen önünde tavuklu bir yemeğimiz var. Biz buna tavuk yahnisi diyebiliriz aslında bir nevi. Sebzeli, içinde bamyanın, havucun, soğanın olduğu chicken curry deniyor. Ama biz tavuk yahnisi diyoruz. Onun hemen önünde çaya yapraklarından bahsetmiştik. Bizim çalkamaya benzeyen güzel bir harç hazırlamıştık, hatırlarsınız ona. İşte mercimek unu, sebzeler falan. Onları böyle derin yağda kızarttık. Hemen sağında bir sos var. Sağında ve solunda. Sağındaki sos ekşili bir sos, mirin bir. Solunda Hindistan cevizli, lime'lı, sarımsaklı harika bir sos var. Böyle banıp da yemek için onları. Onların hemen önünde sol tarafta pumpkin, kabak yapraklarından yaptıkları bizim tabirimizde bir ot kavurması var. Hindistan cevizli pilav var ki benim en çok sevdiğim. İçine böyle kari yaprakları da koydular. Hemen onun arkasında da çaya yapraklarından yaptıkları böyle güzel bir kavurma var. Hindistan cevizi sütlü. Biz şimdi ekiple birlikte bu şahane yemekleri yemek üzere soframıza dönüyoruz. Bize afiyet olsun. Çakula Cema. Asante. Bugün Zanzibar'ın büyük bir baharat adası olduğuna hep birlikte şahit olduk. Şimdi nefis Zanzibar yemekleri eşliğinde günü sonlandırıyoruz. Kuveyt Türk sundu.